Evet arkadaşlar, bugün sizlerle kaliteli bir şekilde PBR malzeme nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Bunun için iki önemli husus var. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Öncelikle birincisi tekstürümüzün kaliteli olması lazım. Şimdi burada tabii şöyle bir dipnot koyalım. Eğer ki çok uzakta bir malzeme ise, çok detaylı gözükmeyecekse bunu çok yüksek çözünürlüklerde yapıp da sahnemizi yormamıza gerek yok. Ama yakında veya detay göstereceğimiz bir nokta varsa burada kaliteli yani çözünürlüğü yüksek görseli bulmamız lazım. Burada sanılanın aksine render sonucuna tekstürler yani kaplama sonuçları ışık ve render ayarları gibi hani ışığı ayarlayayım renderım kaliteli olsun kaliteli sonuç çıkıyor gibi değil. Tekstür bunlara oranla daha etkili arkadaşlar. Tabii ki hepsi bir zincir, hepsi bir zincirin bütününden ortaya çıkıyor. Ama burada tekstür bizim için olmazsa olmaz. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Peki şöyle bir durum var. Her zaman aradığımız tekstürü bulamıyoruz. Bulduğumuz tekstür kalitesiz de olabilir. Şimdi bulduğumuz tekstürü nasıl kaliteli yapacağız? Bunu başka bir derste anlattık. Yukarıya linkini bırakıyorum. Kalitesiz bir tekstürü nasıl yüksek çözünürlüğe getireceğinizi oradan izleyebilirsiniz. İkincisi ise doğru kanallara sahip olmak. Genellikle arkadaşlar bu internetten de hazır indirdiğinizde tabii ki belli başlı siteler var bunlar için. Orada elinizde 3 adet kanala sahip olabiliyorsunuz. Yani genellikle öyle veriyorlar. Ama yeri geliyor bizim 5, 6, 7, 8 kanallı malzemelerimiz olabiliyor. Kendi içinde de ayrışan malzemeler olabiliyor. Yani tabii buradan mesela texture.com'dan şuradan PBR Materials'a gelip buralardan malzemeleri beğendiklerinizi indirebilirsiniz. Peki elimizde yine aradığımız bir malzemenin PBR dokuları yoksa işte bunları da kendimiz oluşturmamız lazım. Onunla ilgili de size ders hazırlıyorum. Hazır olduğunda yine linkini yukarı bırakırım. Oradan onu izleyebilirsiniz. Şimdi bu iki husus elimizde olduğunda bu malzemeyi nasıl oluşturacağız? Şimdi buna dikkat edelim arkadaşlar. Malzeme oluşturmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bilen arkadaşlar varsa şuna dikkat etmiş olabilir. Elimizde PBR dokularının olması ve o kanalları gerekli noktalara attığımızda her zaman sonuç kaliteli çıkmayabiliyor. Şimdi burada malzemenin ana hatlarını çok iyi oluşturmanız lazım. Yani malzeme bilgisine sahip olmanız lazım iyi derecede. Ki sonucu ne etki ediyor, neye göre onları ayarlayabilirim. Onları iyi değerlendirip burada ayarlarını yapmamız lazım. Şimdi burada birkaç ince noktaya değineceğim. Nasıl bir kaliteli bir şekilde sonuca ulaşacağımıza. Buraları dikkatlice dinleyelim. Şimdi öncelikle bir materyal editörümüzü açalım. Şuradan da hemen bir basit bir şekilde bir anlık test renderimizi alalım. Sonucu her zaman şurada göreceğiz. Anlık alalım bunu. Tamamdır. Şunu da aşağı alıyorum. Şimdi bakın. Şimdi elimde şöyle bir kaplama var ve çakıl taşı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi burada bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Bakın. Öncelikle şuradan korona materyalimi oluşturuyorum. Şurayı da bir büyüteyim. Yakınlaşıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar oran orantı şeklinde ilerlememiz lazım. Yani malzeme oraya göre orantısal olarak nasıl ayarlayacağız? Bunu ayarladıktan sonra ince ayarlara girmeye başlayacağız yavaş yavaş. Şimdi öncelikle oranını ayarlayacağımız kaplamaları bir oluşturalım. Tabii ki temel seviyeden bir kaplama dersi anlatmıyoruz. Şu noktaları biliyor, kabul ediyoruz arkadaşlar. O yüzden buradaki ince ayarlara değinmeyeceğiz. Kaplama dersi olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle bakın şuradan color'ı alıyorum. Yani ham malzememin ana görselini şuraya bağlıyorum. Bakın. Şimdi şöyle geldim ve bunu şuradan kaplamamı seçiyorum. Şöyle görelim. Bunu buraya bir atıyorum. Şimdi kaplamam buraya geldi. Tabii ki UVM map'imi ayarlamadım. Şimdi gelip şuradan bir objem seçilirken modify listen bir UVM map'imi ayarlayayım. Şuradan box'a geliyorum. Real World Map size'ı da kapatıyorum. Şuraları da bir kontrol edelim. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya malzemem geldi. Şu materyal editörden de şöyle göster diyelim.
Şurada da malzememizi görelim. Şuradan bir oran orantı ayarlayalım arkadaşlar. Öncelikle gelelim. Şuraya bir 100, 100, 100. Şimdi benim amacım burada size bir şeyler öğretmek. Şimdi buradaki etkiye bakın. Biraz küçük oldu detay görmek için. O yüzden burayı ben biraz daha şöyle bir 500, 500, 500 yapalım. Bakın daha detaylı gözükmeye başladı malzeme. Ama bakın şöyle ince detayları net görmek için anlık alıyoruz tabii ki. Daha hızlı görelim diye. Kaliteli sonucu en son size render alıp burada göstereceğim. O yüzden bunu biraz daha büyütelim. Şöyle. Evet. Bu değer benim için daha iyi arkadaşlar. Tamamdır. Bu şekilde kalabilir. Şimdi tekrardan materyal editörüme geliyorum. Şimdi burada dedik ki oran orantıyı ayarlamamız lazım. Şimdi benim oran orantımı bu taş yani bu tarz malzemelerde etkileyecek en önemli ikinci kısım displacement. Şimdi şuradan geliyorum. Displacement kısmını alıyorum. Bakın şurada depth kanalı dediğimiz kısmı alıyorum. Buraya atıyorum. Şimdi bakın çok böyle büyük bir etki olmamış gibi. Geliyorum malzememe. Şuradan displacement ayarlarını yapacağım. Şurada değerime geliyorum. Öncelikle şuraya bir 10 yazıyorum. Bakın. Detaylarım yavaş yavaş gözükmeye başladı. Bakın şu kenarlardan da zaten şöyle çıkıntılar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi geldim. Bu değer zaten bizim için yetersiz. Şöyle bir 20 yapalım burayı. Yani 20 daha doğru bir değer bizim için. Yani bir 15 deneyelim. Çok da abartmaya gerek yok. Yani 15 de güzel ama 20 daha doğru bir değer oldu. Burayı 20 yapıp bu şekilde bırakıyorum. Güzel yani bakın şu detaylar falan. İçeri giren gölgeler bakın şuraya düşen gölge ayarları falan. Gayet başarılı bu değerde. Tabii bizim burada etki edecek diğer değerlerimize değinelim. Şuradan gelelim. Bump değerimi şuradan alıyorum. Şöyle bump'ımı alıyorum. Şuraya attım. Bir bump atıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bump yüzeydeki ışık gölge oyunuyla sanki yüzeyde böyle detay, ince detayları meydana çıkartıyor. Şimdi tabii ki bunu da kendi içinde detaylandıracağız daha sonra. Sadece şöyle bakıyorum. Materyal asma geliyorum. Şuradan da bump değerime 1.30 yapıyorum. Güzel. Şimdi ufak detaylar bakın burada detaylanmaya başladı. Öncelikle dediğim gibi oran orantısal olarak değerleri ayarlıyoruz. Birazdan ince detaylarına gireceğiz. Şu an malzememiz ham haliyle benim için 3. boyutta da hani o çıkıntılarıyla girintiyle yeterli bir değere ulaştı arkadaşlar. Şimdi bu yeterli bir değer olabilir ama şu an renderımız kalitesiz. Kalitesiz bir renderda bunun üzerinde mesela çok böyle parlak yüzeyler veya gerçekten kaliteyi bozan noktalar daha göz önünde çıkacağı için bize tam istediğimiz sonucu vermeyebilir. İşte burada sizin yapacağınız ayarlar gerçekten önem arz ediyor. Gelin bu ayarları birlikte inceleyelim. Şimdi şurada bir değerimiz var. Öncelikle ona değineceğim. Şimdi bu ham haliyle yani şu haliyle şu dosyayı bir kaydediyorum. Burada dursun. Buraya geliyorum. Şurada benim bir değerim var. Bunu normalde bulamazsınız arkadaşlar. Hani o PBR malzemeleri içinde. Bakın ambient occlusion. Şunu şuraya atıyorum. Ve geliyorum. Şöyle birazcık da çekelim. Şu değerimi. Şu değerimi şuradan bir koparıyorum. Bakın kopardığımda şimdi şu dokulara bakın. Benim burada displacement ve bump değerlerim durduğu için bakın ince detaylar. Burası hala bu şekilde sanki 3. boyuttaymış gibi duruyor. Peki şimdi bunu buradan neden kopardık? Şimdi arkadaşlar size iki malzemeyi harmanlamayı ve bunu harmanladığımızda sonuca nasıl etki ettiğini burada detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu yine diffuse kanalıma geliyorum. Buradan bakın
Bıraktım Maps dedim. General diyorum. Buradan Composite'a geliyorum. Şimdi bu malzemeleri harmanlamaya yarayan bir katman. Şimdi şöyle biraz geri çekelim. Şimdi şunları bir şöyle ayıralım. Şu şekilde. Şöyle geliyorum. Bu birinci kanala şu ana malzememi bağlıyorum. Şimdi bakın sonuç aynı, bir şey değişmedi zaten. Şimdi işte burada sonucu değiştirecek kısma geliyorum. Şuradaki Composite'a geliyorum. Şuradan yeni bir layer ekliyorum. Bir layer daha buraya ekledim arkadaşlar. Bakın yeni layer'ım da buraya geldi. Şimdi bunu da geliyorum. İkinci layer'ıma ekliyorum. Dikkat edin şuradaki maskeye falan eklemeyin. Şuradaki ikinci layer'ıma bunu ekliyorum. Şimdi bakın kaplamamızı attığımızda, yani ikinci kanala attığımızda burası şu dokuya büründü. Yani bembeyaz oldu. Şimdi biz burada ne dedik? Birbirlerini harmanlama, yani karıştırmayı öğreneceğiz. Bakın Photoshop kullanan arkadaşlar bilir. Yani 3D Max'te aynı siyah beyaz dengeyi kullandığı için şuradaki normal değerini gelip buradan multiply, yani diyorum ki beyazları gösterme, siyah olan detayları buraya işle. Şimdi işlediğinde nasıl bir sonuç çıktığını birlikte görelim. Evet. Şimdi bilmiyorum fark ettiniz mi sonucu? Şunu o yüzden kaydettim. Bakın koyu kısımlar o kadar koyu oldu ki gerçekte bu kadar ışık vuran bir yüzeyde bu kadar derin koyu kısımlar olmaz. Buralar kendiliğinden koyu, evet, ama buradaki koyuluğu oluşturan ince detaydan, yani girintili çıkıntı detaylardan, güneşin vurduğu kısımlardan oluşturduğu gölgeler. Şimdi bakın şunu da bir hemen gösterelim size. Şöyle kaydedelim bunu da. Şuna A diyelim. Şuna da B diyelim. Bakın. Bir önceki renderimize bakın. Detaylara bakın. Malzememiz nereden nereye? Şimdi ben bu kadar koyu, bu kadar açık olmasını da istemiyorum. Yani şu gölgeler, detaylar bu kadar açık olmaz. Ama bu kadar da koyu olmasını istemiyorum. Şimdi o yüzden şunları bir kapatalım. O yüzden diyorum ki sen bunu harmanladın. Evet, ama şu an etki alanı hala %100. Buraya geliyorum. Buna 10 diyorum. Evet, bakın sonuç daha az detaylı gibi oldu. Yani daha az gölge giriyor gibi oldu. Bunu bir 20 yapalım arkadaşlar. Daha doğru bir sonuç verecektir. Evet, bakın. Yani benim için daha tatmin edici bir sonuç oldu. Tabii bu birazcık da sizin gözünüzle alakalı arkadaşlar. Oran orantıyı sağladığınızda, bana yeterli, daha doğru bir sonuç dediğinizde burayı bırakabilirsiniz. Hani normalde şu detaylar benim için yeterli. Burada benim için yetersiz olan tek kısım bump kısımları. Yani bu taşların üzerinde daha fazla ince detay olması lazım. Onu şimdi zaten göreceğiz. Burada benim için yeterli. İnce detaylardaki gölge oyunlarını da beğendim. Şimdi geliyorum buradan bump kısmını daha etkili bir şekilde ayarlamaya. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, burada bizim normal bump'ımız var. Bir de şurada adı üstünde normal kısmı var. Yani normal bump dediğimiz bir kısım var. Şimdi bunu buraya atıyorum. Şimdi bakın burada ben bump attım. Dedim ki hala etkili bir bump değeri yok benim için. Bunu da şuradan öncelikle bir koparalım. Malzememizin nasıl olduğunu bir hatırlayalım. Bakın. Şimdi hatlar daha düz. Sanki böyle kağıt gibi. Yani kendi içindeki detaylar kağıt gibi kaldı. Şimdi bunu biz daha da detaylandıralım arkadaşlar. Normal bir bump değeri şuradaki gibi. Bunu detaylandırmaya yetmez. Hani şurada iki tane malzeme var fark ettiyseniz. Biri 4K, biri 8K. 8K'ya ihtiyacımız yok. Hani bunları yarışmalara falan girerseniz çok daha detaylı, yakın çekimler yapacaksanız kullanabileceğiniz malzemeler. 8K'yı da nasıl yapacağım gibi, dediğim gibi en başta anlattığım videoda daha kaliteli halde nasıl getireceğiniz linkini oraya bıraktım. Buraya da koyuyorum. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi bakın burada bump değerinde
daha detaylı bir çizgilere ihtiyacımız var ise normal bump bize yetmiyor. Normal bump kullanmam lazım. Bakın şöyle geliyorum. Buradan maps corona normal'ı buradan buluyorum. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle biraz daha şöyle alalım. Şöyle biraz daha genişletelim şöyle. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bakın. Şuraya az daha aşağı alalım hatta. Çünkü yukarılara da malzememiz gelecek. Şöyle. Şimdi normal olarak şunu yapıyorsunuz. Normala diğerinde şu alttaki Adinatial Bump'a bağlamanız gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle sonuca baktığınızda çok büyük bir değişiklik olmadığı gibi, hatta var olan bump değerleri de şu an gözükmüyor. Arkadaşlar bakın, burada malzemeyi ne yapmak istediğiniz çok önemli. Normal bump değerimiz, yani var olan tekstürümüz size bump değeri olarak yetiyorsa bu normale atmanıza gerek yok. Burada da malzemenin ne istediğine bağlı. Yani siz mesela bir seramik yapıyorsunuz. Üzerinde zaten çok fazla bir bump değerine gerek yok. Belki derzlerin içindeki detayları vermeniz gerekecek. O zaman ya sadece normal bump kullanacaksınız. Eğer ki de yeterliyse şuradaki bump değerini kullanacaksınız. İkisine eğer ki daha fazla ihtiyacımız varsa, hani ince detaya daha fazla ihtiyacımız varsa kullanacağımız değer buradaki normal bump değeri, yani şu değerimiz arkadaşlar. Alttaki şu malzemeye hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayacak. Şimdi şöyle yapacağım. Daha detaylı görebilmek için şuradaki malzemeyi bir iptal edeceğim. Hani o ham beyaz halimiz var ya, o şekilde bırakacağım. Burada o detayları daha iyi görelim. Şimdi bakın. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şunu bir iptal edelim. Ve şunu siliyorum arkadaşlar. Bakın sonuçta hala bir farklılık yok. Aynı malzeme. Şimdi bunun için şuradaki malzememi şuradaki Adinatial Pump'a bağlamam lazım. Şöyle bir yapalım. Şunu bir ayırayım. Şuradaki beyaz haliyle görelim ki detayları daha iyi hakim olalım. Bakın. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Yüzeyde herhangi bir pürüzlenme yok. Biz burada az önce fark ettiyseniz buradaki detayları çok net bir şekilde görüyorduk. Yani bu kadar yansıyıp da yüzeylerde patlama yoktu. İşte burada siyah beyaz dengesi, malzemenin koyu ve açık olması, yüzeydeki girintiler, çıkıntılar buna etkiliyor. Yani o yüzden de reflection veya glossness ayarlarıyla oynuyoruz. Zaten birazdan oralara geleceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki değeri alıyorum. Şu Adinatial Pump'a bağlıyorum. Ve bakın arkadaşlar, sonuçta yüzeydeki detaylar, pürüzlenmeler daha belirgin. Benim istediğim şekilde burada. Bu fazlaysa değeri tabii ki azaltacağız. Yani buradan daha net görebilirsiniz. Şimdi ana malzememizi de bir bağlayalım. Ondan sonra sonuca tekrar bakalım. Evet bakın, yani yüzeydeki dokuları, hatta şunu bir kaydedelim. Şuna A, şuna B diyelim arkadaşlar. Bakın yüzeydeki dokulanmaya dikkatlice bakalım. Şöyle. Nasıl böyle daha ince detayları olan bir doku ortaya çıktı. Tabii biraz fazla gibi. Yani bu kadar da pürüzlü olmasını istemiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bakın şöyle gelelim. Şunları da kapatalım tekrardan. Son halimize gelsin. Buradan geliyorum. Bump değerimi 30 yapmıştım. Şöyle bir 20 yapıyorum. Daha dengeli bir sonuç olacaktır. Evet bakın. Yani şu detaylar benim için daha doğru ve düzgün detaylar. Tabi bununla oynayabilirsiniz. Size daha hani göz kararı daha iyi gelen bir sonuç varsa ona girip burada detaylandırabilirsiniz. Benim için şu anki kısım yeterli. O yüzden buraya bu şekilde bırakıyorum. Şimdi burada bana yetersiz gelen bir durum var. Şimdi bu taş tamam, yapısı gereği mat. Yansıyan bir malzeme olabilirdi. Yansıma verirdik falan ama mat da olsa burada birazcık yansımaya ihtiyacımız var. Yani bu güneş vurduğunda şu yüzeyler, bakın şu keskin yüzeyler ve tam böyle kıvrılan kısımlarda bir parlama olur arkadaşlar mutlaka. Bu daha koyu bir taş bile olsa bu ışıkta
buralara hafif yansıma gelmeli. Bu olayın gerçekliğiyle alakalı bu arada. Yani bu şekilde de bırakılabilir. Şimdi bizim amacımız hem de bir şeyler öğretmek olduğu için buraya birazcık da yansıma vereceğiz. Şimdi gelelim. Şurada roughness değerini buluyorum. Burada size ufak bir detay daha öğreteceğim. Buraya atıyorum. Şimdi bakın. Şimdi normalde kaplamayı bilen arkadaşlar roughness değerinin yüzeydeki pürüzlenmeler olduğunu bilir. Ama kaplama yapmayı gerçekten detaylı bir şekilde biliyorsanız buradaki değerlerin aslında çok büyük mü yok. Yani bunu daha büyük bir şekilde göstereyim şöyle. Şimdi buradaki esas olay şu. Buradaki beyazlar parlayacak, koyu olan, gri olan yerler daha az parlayacak. Siyah noktalar varsa hiç parlamayacak. Şimdi ben bunu da yansıma malzemesi olarak kullanabilirim. Çok girintili, çıkıntılı bir yapım var. Şimdi şu değerimi de alıyorum. Buradan reflection kanalına atıyorum. Şimdi bakın burada zaten sonuç anlık olarak gözükecek. Yani burada bir parlama gelmeyecek. Herhangi bir şey gelmedi gördüğünüz gibi. Çünkü henüz daha reflection değerlerini, high glossiness değerlerini ayarlamadım. Sadece buraya bağladım. Bakın ben burada normalde parlak olmasını istediğim için biraz daha hani yüzeyin parlak olmasını istediğim için açık renkli bir malzemeyi buraya attım. Tabii ki PBR dokularda normalde var olan kanalın reflection kanallarıyla oynamak, yani onu daha açık bir hale gelmek, şuradaki high glossiness ve glossiness değerleri gibi daha iyi sonuçlar verebilir. Niye? Buradaki değere bakın. Buradaki taşlar, yani diyor ki yüzeyler daha parlak olsun, şuralar daha çukur olsun. Bizim attığımız değerde ise roughness değerinde ise yüzeylerde pürüzlenme olsun. Yani bakın daha bütünsel gidiyor zaten burada. Bunu anlamanız lazım arkadaşlar. Bunlar temel eğitimin konuları. Şimdi şu malzeme glossiness gerçekten evet daha mat bir malzemeye göre renklere girildiği için en parlak yerinde bile beyaz tonlama yok. Ama roughness değerinde daha açık tonlamalar olduğu için bunu da burada değerlendirebilirim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Okey. Buraya geliyorum. Ana malzememe geldim. Şimdi geldim. Bakın burada reflection değerinin level'ı 0. Bunu 1 yapıyorum. Malzeme biraz parlasın. Evet. Şimdi bir değerimi girdim. Şu alttan da geliyorum. Diyorum ki reflection kanalımda benim şuradaki değerimi, yani %30'unu buradan alsın. %70'ini de malzemeden alsın diyorum. Bakın ince dokular parlamaya başladı. Hepsini buradan aldırmıyorum. Çünkü yani birazcık da tabii ki çok böyle buram buram cam gibi ve parlak bir yüzey gibi istemiyorum. Şurada tabii glossiness değerim de 0. Şunu da bir yapalım. Sonucu görelim. Evet. Yani yüzeyim daha doğru bir şekilde parlamaya başladı. Malzememe de bakın hafiften bir parlaklık geldi. Çok abartmıyorum. Şimdi glossiness değerini de arttığımda yüzeye hafif parlaklık gelecek ve detaylar daha iyi gözükmeye başlayacaktır arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu parlaklık değeri benim için yeterli. Yani yansıma değeri benim için yeterli. Şuradan bir de gelelim. Şuradan glossiness değeri, high glossiness değerini alıyorum. Şuraya atıyorum. Yani mat yapacağım. Şimdi bakın malzemem de buraya geldi. Şimdi bunu da geliyorum. Şuradaki reflection glossiness değerine bağlıyorum. Evet bakın malzemem matlaştı. Burada da yüzeyimde hem parlayan hem matlık, yani güzel bir sonuç aldı. Yani buradaki parlamayı ve yansımayı böyle buram buram cam gibi düşünmeyin. Biz öyle istemedik. Yani şu kadar da mat olmasın malzeme dediğimizde burada reflection glossiness değerine gelip 50 yazdığında malzemeden ve benim değerimi harmanla diyorum. Bakın yani şöyle bir yansıma daha doğru bir sonuçtur böyle bir taş için ve benim için daha doğru bir sonuç meydana geliyor. Yani burada esas anlamamız gereken arkadaşlar, burada oynayarak, yani malzemenin kendi haline göre oynayarak sonuçları daha dengeli hale getirmek. Bunları yanında mesela siz bunu birazcık daha parlak olmasını istiyorsunuz. Güzel. Glossiness değerini düşürelim. Parlaklığını azaltalım. Reflection kanalını arttıralım. Burası daha parlak bir malzemeye dönüşsün. Sahneye vuran ışık malzemenin
buradaki oynayacağımız değerleri etkileyecek sonuçlardır arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ana kısımları zaten mantığını öğrendikten sonra bunlar deneme yanılma yöntemiyle oluşacak sonuçlardır. Şimdi ben şu malzemeyi şöyle bir detaylı bir render alayım. Sonra en son halini dersin sonuna bırakacağım. Ondan sonra siz de malzeme nasıl oluşmuş inceleyebilirsiniz. Bu tarz bilgiler için bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görmek istediğiniz videolar varsa bunları bize yorumlarda belirtin. Sorularınızı da yorumlara yazın. Mutlaka cevaplıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.